düşünüyordu ki bir gencimiz daha gelecek kaygısının çaresini YouTube'un şöhret basamaklarında aramasın. Ars Lapidum'dan bu teklif bana ilk geldiğinde onlara ilk sorduğum soru şu oldu. Peki Zaha Hadid de beni görecek mi? Pek bir cevap alamadım. Ama biz sizler için mimarlık öğrencileri gözünden mimarlar, kavramlar, meseleler nelerdir, araştırmaların beni nereye götürüyor, bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hatırlarsanız az önce Zaha Hadid demiştik. Gelin ilk konumuz Zaha Hadid olsun o zaman. Pritzker ödüllü ilk kadın mimar. Dünyanın en güçlü 100 kadınından biri. Evlerin kraliçesi. Dekonstrüktüist mimar. Irak'ta doğdu Zaha Hadid. Ama belirtelim ki Irak'ın zor zamanlarını hiç yaşamadı. Zengin bir ailenin çocuğuydu. Hemen burada aklıma bir soru geliyor. Sanat hep üst sınıflara ait bir şey miydi acaba? Konudan sapmayayım, Zaha Hadid'e geri döneyim. Orta ve lise eğitimini İsviçre ve İngiltere'de tamamladı. Mimarlık eğitimi sırasında hocalarından biri Rim Koolhaas'ıydı. Eğitimini tamamladıktan sonra nihayetinde İngiltere vatandaşlığına geçti. Bu hamlesinin karşılığını da İngiltere nişanesi ve Dame ünvanıyla aldı. Bunlara rağmen Bakü'den Japonya'ya pek çok yeri kendine has tasarımlarıyla doldurdu. Hadid'i bu denli farklı kılan özelliklerinden bir tanesi, yapıtlarının fizik yasalarına karşı duruyormuş gibi gözükmesinden gelir. Newton da kimmiş ya? Onun yapıtlarında duvarlar zeminle kaynaşır, tavanlar uçuşur, zeminler kayar gider. Fiziğe karşı durur demiştim ya, işte tam da bu sebeple ilk başlarda kağıt mimarı olarak kalır. Hangimiz kalmayacağız ki? Sonraları tasarımları hayata geçer ama bu sefer de heykeltıraş olmakla eleştirilir. Ama tüm bu eleştirilere rağmen o artık bir star mimardır. Star mimar nedir? Nasıl olunur? Bir gün herkes meşhur olacak mı? Zaha Hadid de bizi görecek mi? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki büyük birader bizi gözetliyor. Bizleri meşhur olmaya davet ediyor. Kararımızı nasıl mı vereceğiz? Gelin şöhret kapılarını birlikte aralayalım ve içeriye ufak bir bakalım. Hadid'in pek çok tasarımı ödül aldı bildiğiniz gibi. Pek çok kişi tarafından övgülere tabi tutuldu. Azerbaycan Bakü'de gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Kültür Merkezi yılın tasarım seçildi. Jüride yer alanların bu proje için yorumu pek seksiydi mesela. Seksi? Açıklamaya çalışayım. Bu proje için Marilyn Monroe'nun uçuşan etekleri kadar seksi yorum yapıldı. Seksi? Marilyn Monroe Bakü'lü müydü acaba? Değil tabii. Peki Bakü'lüler bu seksapalite için ne düşündü dersiniz? Sanırım pek düşünecek zamanları olmadı. Çünkü o sırada evlerinden çıkarılmanın vermiş olduğu sıkıntılarla boğuşuyorlardı. Peki işçiler? Bir mimar olarak bu benim problemim değil, yönetimin problemi demişti Zaha. Bu tabirler bizim için çok da yabancı değil. TOKİ mimarları da benzer şeyleri söylemişlerdi efendim. O bölge zaten bizden önce boşaltılmıştı. Tamam oradan 3-5 tane ağaç kopardık ama onları da refüjlere diktik. Hatta daha fazlasını diktik. Hadid'in tasarımlarını eleştirmek değil tabii ki amacım. Ne haddi mi? Ben sadece işçilerin yalancısıyım. Ne demişti onlar? Yapının ilginç tasarımı çalışırken dikkatimizi dağıtıyor. Aynı şeyi Roma Maxi Müzesi'nde çalışanlar da söylüyordu. Olimpiyat havuzunun astronomik masrafları epey konuşuldu. Güzel bir bina istiyorsanız kesenin ağzını birazcık açacaksınız efendim. Ne o öyle 3 kuruşa 5 köfte? Olur mu? Neden olmasın? Ama Zaha Hadid gerçekten ünlü ve önemli bir mimardı. Hatta çok kıskanılan bir mimardı. Bunu ben demiyorum, Zaha Hadid'in kendisi diyor. Zaha Hadid'e göre Japon mimarlar onu oldukça kıskanıyorlardı mesela. Neden mi? Çünkü bazı Japon mimarlar Olimpiyat Stadı'nın projesine karşı imza kampanyası başlatmışlardı. Kenzo Tange'nin tasarımına saygısızlık olarak görülüyordu. Ve o tasarımı korumaya çalışıyorlardı. Bir de doğanın katledildiğini düşünüyorlardı. Ama bu konuda Hadid'in haklı olmadığı taraflar da yok değildi. Çünkü onun tasarımına ödül verenlerden bir tanesi de Japon mimar Tado Ando'ydu. Vefat etmiş birinin arkasından konuşulmaz. Haklısınız Murat Bey. Ama son kez Türkiye ve Zaha Hadid ilişkisine de değinmeden edemeyeceğim. Malumunuz Zaha Hadid'in kartalı. Ne demişti Kadir Topbaş bu proje için? Türkiye'de bu projeyi çizecek bir mimar dahi yok. Bu kumaşı herkes dikemez. Başka sözüm yok sevgili izleyenler. İnandınız mı? Tabii ki söyleyeceklerim bitmedi. Ama daha fazla örnek vermeyeceğim. Sanırım konunun ana fikri anlaşılmıştır. Çelişkiler, çelişkiler. Benim kafam epey karıştı. Hadid'in başardıkları göz ardı edilemez çünkü.
Bir kadın olarak erkek egemen bir sektörde tüm zorluklara göğüs gerip hak ettiği yeri almış olması mesela. Tasarımlarında kuralları yıkma çabası. Peki ama star mimar olmak için insanları yerinden etmek zorunda mıydık? Bu bir mimarın sorunu değil miydi gerçekten? Ya da ölen işçiler, ya da milyonlarca dolar gereksiz masraf. Gereksiz masraf mıydı gerçekten? Bir tasarım çevresinden yani bağlamından koparıldığında gerçekten iyi bir tasarım olabilir miydi? Zaha'nın yaptığı bu muydu? Tasarımlarımız seksi olmalı mıydı? Star mimar olmak ya da olmamak. Peki tüm bu soruların mimarların sorunu olmalı mıydı? Ya da bu bir sistem sorunu muydu? İki cevapta da mimar kendi perspektifinden bakıp da bozuk sistemi düzeltmeye çabalamak zorunda değil miydi? Ben bazı cevaplar buldum kendimce. Şimdilik kendime saklıyorum. Çünkü cevaplarımın kendileri aslında birer soru. Ancak Zaha Hadid için son bir şey söylemek isterim. Eğer onun dehasının ürünlerini deneyimlemek istiyorsanız cefasını da birazcık göz ardı etmeniz gerekiyor.